Ben Emrah Safa Gürkan, akademisyen, tarihçi, aynı zamanda yazar. Beni muhtemelen yazdığım kitaplardan ya da Twitter performansından ve YouTube'dan tanıyorsunuz. Ya eğitim deyince aklımıza şöyle bir şey geliyor. Bir taksi plakası gibi bir şey geliyor. Diploma geliyor. Sanki biz bir okula gideceğiz, orada bir eğitim alacağız ve bu eğitimin sonunda da işte belli işlere hak kazanacağız. Bu belki böyleydi eskiden. Çünkü eskiden belli meslekler var. Nedir o meslekler? İşte doktor. Tıp fakültesinden mezun olursunuz, doktor olursunuz. Avukat. İşte tıp fakültesinden mezun oluyorsunuz, avukat oluyorsunuz. Fakat şimdi değişti tamamen. Şimdi artık o kadar çok meslek var ki aslında biz insanlara okulda öğrenmeyi öğretmeliyiz. Okulda kendini geliştirmeyi öğretmeliyiz. Dolayısıyla benim için eğitim okuldan sonra da olacak şekilde insanların kendine değerleri katmasıdır. Bu değerleri katmayı beceremeyen insanlar daha sonra hayatta başarı koyuyor. Türklerle ilgili çok bariz bir şey var. Okulu bitirdikten sonra kesinlikle okumuyorlar, araştırmıyorlar. Zaten sosyal medyadaki tartışmalardan da bu belli. Kendini geliştirmeyen insan gri bölgelerin farkına varmaz. Hep hayatı 1-0 diye görür. Bizdeki sınav eğitim sistemi ve mühendisliğin ve sayısalcılığın da çok övülmesi ve akıl çocukları da hep oraya yönlendirmemiz mutlaklar üzerinden düşünmemize yol açtı. Dolayısıyla eğitim insanının aslında o gri bölgelerde seyahat edebilmesi, sürekli değişen dünyada kendisini yenileyebilmesi ve bu yenileyebilme sırasında sadece okulu değil kendine yeni özellikler kazandırabilmesi. Niye yeni özellikler kazandıracak? 15-20 sene önce olmayan meslekler var. Dolayısıyla hemen her yerde kendini geliştirebilmesi lazım insan. Ve okul bu anlamda eski dünyanın 19. yüzyılın üniversite dediğimiz şey bir kurumu. Bugüne tam olarak adapte olamıyor. İnsanı hayvandan ayıran şey kendini geliştirebilmesidir, düşünebilmesidir. Bu özelliğimizi yeterince kullanmadığımızı düşünüyorum. Bu anlamda eğitim biz kendi kendimize eğiteceğiz. Ya akademik kariyer planlayanlara tavsiyem sadece bunu bir eğitim öğretim olarak görmemeleri. Bunu çok daha geniş anlamda almaları. Kendilerini komple bir entelektüel olarak yetiştirmeleri ve akademinin dışındaki opsiyonları da değerlendirmeleri. Özellikle Türkiye gibi okullarda. Ben doktorayı bitirdiğimde Türkiye'de 2006 ile 2011 yılları arasında 100 tane üniversite açılmıştı. Akademinin en büyük problemlerinden biri sadece iyi üniversiteler değil, bütün üniversiteler doktor öğrencisi üretiyor ve bunların hepsi iş bulamayacaklar. Dolayısıyla sadece o akademinin içine sığınmamak lazım. Onun dışında özellikler de göstermek lazım. Ben mesela çok satandım. Yani kitaplarımla bile sadece geçinebilecek konumda olan biriydim. İnsanların bildiği biriydim. Gittim 38 yaşında turist rehberliği okudum. Hiyerarşik kültürlerin insanları ezdiği, patron kültürünün olduğu yerlerde mobbinge maruz kalmasınlar ya da işimizi kaybederiz diye çok uysal bir hale gelmesin. Çünkü akademisyen fikir beyan eder. Özellikle sosyal bilimler alanında. Tarih iki şekilde ilginç olur. Birincisi anlattığınız olayı bir bağlam içinde anlatırsınız. Ya bu ne anlatıyor bize? Ne ifade ediyor? İkincisi tarih ne işe yarar diye normal tarihçi olmayan biri sorduğunda bugünden farklı olduğu için aslında bir laboratuvar gibi kullanabilirsiniz. Mesela hep söylüyoruz eskiden saat yoktu. Zamanı fixleyemiyordunuz. İnsanlar duello için anlaşıp buluşamıyorlardı üst üste günlerce. Önemli olan nasıl anlatıldı? İyi bir tarihçi ekonominin, sosyolojinin, kültürün, antropolojinin temel teorilerini bilmelidir. Çünkü bugünle ilgili bir analiz yaparken neye ihtiyacınız varsa geçmişte ona daha fazla ihtiyaç duyarsınız. Çünkü geçmişten size her bilgi gelmez. Bugün herkes dedesiyle 2 saat, 3 saat geçirsin. Ne kadar farklı insanlar gibi geliyor değil mi? 2 nesilde. Bir de bunun 50 nesil olduğunu düşünün. Bir de bunun sanayi devrimi öncesi olduğunu düşünün. Bambaşka elektriğin olmadığı, insan huylarının garip olduğu bir dönemden bahsedebilirsiniz insanlara. Bu da ilginç olur. Şimdi bilmekle öğrenmek arasında bir fark var. Şimdi eskiden akıllı çocukları hafız yaparlardı. Yani kitabı ezberletirlerdi. Ezber zekayla orantılıydı bundan yüzlerce. Niye? Çünkü eskiden kitap az, bulmak zor. Onu adam ezberleyecek. Oysa şimdi elimizde iPhone'lar var. Demek ki bizim her şeyi ezberlememize gerek yok. Tabii ki belli şeyleri kafada tutmanın avantajları vardı. Dolayısıyla biz bir bilgi bombardımanına tutuluyoruz. Bizim için önemli olan o bilgi arasında işimize yarayanı almak, işimize yaramayanı bırakmak ve o bilgiyi bir kullanıma sokmak. Bir başka değişen şey de herkes her konuda bir bilgi alabilir. Mesela ben psikolojiyle ilgili bir şey okuyabilirim. Ekonomist de tarih öğrenebilir. Bir tarihçi de psikolojiyle ilgili biyografi yazıyordur, öğrenmek zorundadır. Önemli olan bu bilgileri olabildiğince kısa sürede, olabildiğince doğru bir metodolojiyle, rafine bir şekilde alıp bunu işleyebilmek. Dolayısıyla öğrenmeyi öğrenebilmek. Önemli olan bilginin kendisi değil, onun nasıl işlendiğidir. TikTok gibi platformların insanların farkındalığını arttırmayı, hatta benim bile farkındalığını arttırma açısından önemli olabileceğini düşünüyorum. Oraya atılan kısa videolardan falan. Bu bir farkındalık yaratır. İşte oradan çıkıp biraz araştırma yapmanız lazım. Yani bir başlangıç olarak çok güzel. İnsanlar çünkü bir haritayı bilmeleri lazım önce ki o harita üzerinde derinleşebilsinler. Gideceğiniz yeri gösterir ama oraya gitmek size kalmıştır. Yeni teknoloji mutlaka kullansınlar. Eski teknolojiyi ihmal etmeden de kitap okumayı falan. Eskinin romantizmini yapılıp yeniye burun kıvrılan argümanlara pek itibar etmesinler. Dünya değişiyor. Artık yaş eskiden tecrübe getirirdi. Artık yaş bir yük getiriyor. Eskiden 50-60 yaşındaki insanlar, 70 yaşındaki insanlar yükselirler. Artık belki ileride 50-60 yaşından sonra insanların kariyerleri düşüşe geçecek. Bir insan görsel dünyayı kullanarak birçok şeyi çok erken yaşta öğrenebilir. Teknolojiyle daha yakın olan gençler bir anda kendilerinden 10 yaş, 20 yaş büyük insanlara göre bir avantaj sağlayabilir. Yeter ki o teknolojiyi doğru kullansınlar.